bir ateşkesten bahsedebilir miyiz? Maalesef ateşkes bozuldu. Yani İsrail'in zaten bu rehine takasından hemen arkasından ateşkesi bozabileceği ihtimali çok konuşuluyordu kamuoyunda ve bölgede. Şu ana kadar 236 şehitten yani Gazze sağlık birimlerinin bildirdiği 236 şehit var maalesef ve ateşkes tamamıyla bozulmuş durumda. Zaten elimdeki kaynaklara göre Hamas tarafı da bunu ilan etti ve direnişin başladığını söylediler ama hakikaten korkunç bir durum var. Yani Refah ve Han Yunus'a çok ağır saldırılarda bulunulmuş ve ortaya maalesef bu sahneler çıktı. Zaten bekleniliyordu yani birkaç gündür İsrail'in bu Bu kadarını beklemiyordunuz ateşkesi zaten. Yani tamam, ateşkesi bozabileceğine dair. ateşkes bozulur ama böyle bir saldırı yine hemen ardından böyle bir saldırılara açılış yapmasını bekliyor muydunuz İsrail? Maalesef bu şiddette beklemiyorduk tabii. Yani bu öncekilerden daha ağır oldu. Önceki son günlerdeki yapılan saldırılardan maalesef daha ağır oldu. Bir de yani insani yardımların birkaç gündür kesilmiş olması, elektriğin kesilmiş olması, yani Refah sınır kapısından hiçbir şekilde girişlere izin vermemişti İsrail. Ve hatta biliyorsunuz birkaç gündür bu konuşuluyordu. Yani Yemen tarafı bile tekrar saldırıları başlatıyoruz. Eğer İsrail bu yardımların önünü açmazsa şeklinde tırlar bekliyordu zaten. Mısır tarafında, Ariş limanında gemiler bekletiliyordu. Ve maalesef korkulan başımıza geldi. Yani çok ağır bir saldırı var. Okullara saldırılar yapılmış. Bazı binalara saldırılar yapılmış ve ortaya bu acı sahneler çıktı. İsrail maalesef bu saldırgan siyasetinden hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Batı'nın ve Amerika'nın tam desteğini zaten almış durumda. Ama maalesef Gazze tarafına, Filistin tarafına aynı desteği göremiyoruz. Yani İsrail'e karşı saldıran birimler kuzeyde Hizbullah tarafı yani epey bir güç kaybetmiş durumda. Onun dışında İslami Cihat, Hamas ancak yaralarını sarmakla meşgulken, yeniden toparlanmayı planlarken saldırılar çok şiddetli bir şekilde geldi. Görünen o ki bölgede çok sıcak günler yaşayacağız. Maalesef olan yine Filistin halkına oluyor. Şimdi gazeteci yazar Halis Mutlu da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Halis Bey, günaydın diyelim. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Kaan Bey. Teşekkürler. Sözü ben bir ilk olarak yine size de bırakayım. İlk söylemek istedikleriniz vardır diye düşünüyorum. Sonrasında yine soracağımız sorular olacak tabii. Şimdi öncelikle bu gece yaşanan katliamın ayak sesleri Ramazan'ın ilk günlerinde, hatta Ramazan daha gelmeden gelmeye başlamıştı, verilmeye başlamıştı. Nasıl? Önümüz Ramazan'dı ve İsrail Gazze'ye işte Ocak ayının sonlarına doğru yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik tüm yardım girişimlerinin öne geçmişti. Yani Refah sınır kapısından girmesi gereken yardım tırları engellendi ve o gün bugündür aslında bugün gece yaşanan bu vahşetin ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. Peki niye bu kadar şiddetli oldu? Çünkü yardımların kesilmesine rağmen dünya ne yazık ki 7 Ekim'den bugüne kadar yaşanan vahşete yeterli tepkiyi yeterince veremediği için İsrail bundan cesaret alarak ayak seslerini duyururcasına daha da şiddetli vurarak bugüne geldi. Yani dünya ateşkes söz konusu, önümüz Ramazan, insanların 7 Ekim'den bu yana 450 küsür gündür her türlü ilaç, su, gıda gibi yardımlara ihtiyacı var. Ramazan'da bunun tedarik edilmesi lazım diye en üst perdeden tavır ortaya koyması gerekirken yardımların kesilmesine çok cılız tepkiler verdi. İşte bazı uluslararası kuruluşlar yardımlar kesildi, işte ateşkesi çiğneme falan gibisinden mırıldanarak tepki verdiler. Ve bu mırıldanarak tepki İsrail'in cesaretlenmesine ve bu gece yaşanan 200 küsür çoğu çocuk olmak üzere Müslümanın şehit olmasına sebep oldu. Aslında İsrail Kaan Bey
Biz 7 Ekim'den bugüne kadar çok kez bunu dile getirdik ama çok net bir şekilde insanlığı hatırlatıyor. Diyor ki siz uyuduğunuz sürece ben bu vahşete devam edeceğim. İnsanlığınızı hatırlayın. İnsanlığınızı hatırlamasanız ben katliam yapmaya, öldürmeye devam edeceğim diyor. Yani el insaf diyoruz. Gece gece çocukların olduğu bir bölgede Deir el-Balah'ta yaşandı bu katliam. Hangi gerekçeyle? Hani düne kadar Hamas füze attıydı, Hamas işte sızma girişiminde bulunduydu gibi gerekçelere sarılıyordu. Bu geceki gerekçen neydi? Yani insanlığın ayağa kalkması gerektiği cümleleri bile artık vicdanları kanatır hale geldi. İnsanlık neyi bekliyor? Düne kadar Amerika'dan medet uman insanlık bir delinin, Trump'ın sözleriyle hareket eder hale mi gelecek? Yani adam açık açık cehenneme çevireceğim diyor. Cehenneme çevireceğim diyen adamdan medet mi umacağız? Buna kim dur diyecek? Bunu ben vicdan sahiplerinin yüreklerine, vicdanlarına soruyorum. Yani bu katliamlara kim kalkacak ve dur diyecek? Trump mı dur diyecek? Putin mi dur diyecek? Daha kendini kurtarma aziyetini ortaya koyamamış, aziyetinde olan Avrupa mı dur diyecek? İşte Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'nda geldiği noktayı görüyoruz. Rusya'ya karşı bizi kim koruyacak? Amerika bizi korumaktan vazgeçti diyen bir Avrupa mı Gazze'li Müslümanları İsrail'e karşı koruyacak? Bunu kim yapacak? Bu soruyu mübarek Ramazan ayının ortalarındayız, sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Müslümanların, vicdan sahibi insanların kafalarını ellerinin arasına alıp ciddi ciddi düşünmeleri lazım. Şu Haris ibadet Bey, aylarında, şu buyurun. içinden geçtiğimiz merhamet aylarında diye düşünüyorum. Bu ana kadar gerçekleşen en yoğun saldırılardan biriydi dersek yanlış bir şey söylemiş olur muyuz? Kesinlikle, yani savaşın ilk günlerinde hatırlarsanız Şifa Hastanesi'ne yönelik bir saldırı Evet. olmuştu ve 500'ün üzerinde hastaneyeydi yani o saldırı. Çoluk çocuk, kadın, insan orada şehit olmuştu. Bu 7 Ekim'den sonraki en şiddetli ve vahim saldırılardan bir tanesiydi. Artık yani öyle bir noktaya geldik ki istatistiksel olarak o mu daha yoğundu, bu mu daha yoğundu şeyine girdik. Yani bu bile bizim aslında içine düştüğümüz aziyetin, içine düştüğümüz girdabın çok vahim bir halidir. Yani ister bir kişi olsun, düşünsenize 7 Ekim'den bugüne kadar 1000'e yakın daha 1 yaşını görmemiş bebekler kundaktayken şehit edildi. 1000'e yakın 1 yaşını görmemiş bebek. Bugün de yine gece gece çoğu 230 küsür kişinin, 240 kişi oldu zannedersem ve sayı giderek artıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber belki çok daha netleşecek rakam. Çoğu çocuk bunların, çoğu kadın. Çadırlarında uyurken üzerlerine bomba yağarak, yani yağmur yağıyor İstanbul'a şu anda, orada bombalar yağdı ve Ramazan'da, sahur vakti. Ne diyebiliriz ki artık yani? Sözün tükendiği yer bile artık, hani denir ya, sözün tükendiği yer. Sözün tükendiği yer bile anlamını yitirdi bu durumda. Maalesef. Peki Cevat Bey, şimdi artık yavaş yavaş gün ağarmaya başladı. En azından Türkiye'de ağardı gün. Dünyada da bu gün ağaracak sonunda. Ne olacak peki? Kim nasıl bir tepki verecek sizce? Şimdi açıkçası yani halk olarak tabii Müslümanlar sürekli işte ne yapabiliriz diye söylüyor ama yani Müslümanların şahıs olarak çok bir şey yapabileceği yok. Yani en fazla mitinge katılır veya boykot yapar. Asıl adımı atması gereken Müslüman ülkeler. Daha doğrusu genel manada bütün ülkelerin adım atması lazım. Hükümetlerin adım atması lazım. Yani miting düzenleme yerine somut olarak ne yapabiliriz, nasıl adımlar atabiliriz buna bakmak lazım. Ve maalesef bir beklenti yok. Yani Filistinliler esas da hani Müslüman ülkelerin bir araya gelerek bize destek vermesi, artık bunu beklemiyorlar. Yani hiç olmazsa bizi sırtımızdan bıçaklamayın. İşte Hamas'ı terör örgütü olarak görmeyin. Bize hiç olmazsa lojistik destek verin şeklinde çağrılar var. Yani haftalarca Gazze'ye su ve ekmek dahi girmediği zamanlar oldu geçen 7 Ekim'den sonra. Yer yer bu durumlarla karşılaştılar maalesef. Ve şu anda görünen o ki yani yine bir acil toplantı, en fazla bir kınama yapılacak.
Fakat Filistinlilerin artık kınamadan ziyade lojistik desteğe ihtiyacı var. Askeri desteğe ihtiyacı var. Çünkü karşısında sadece Halis Bey'in de dediği gibi yani siviller vuruluyor. Ya bu hiçbir şekilde adil bir savaş değil. Yani Değil tabii ki. rehine takası yapılmış. İki tarafta birbirinden hemen hemen almak istediklerini almışlar. Artık bölgede insanlar yorulmuş. Barışa ihtiyaç var söylemleri varken İsrail yine yapacağını yaptı. Yani o saldırgan tutumu, beklenen saldırgan tutumu maalesef devam ediyor. Şimdi bunun özellikle dediğim gibi yani batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği Müslüman ülkeler maalesef Filistinlilere vermiyor. Siyasi arenada da Türkiye'nin yapacağı çok şey var. Yani bu uluslararası Adalet Mahkemesi olsun, diğer Birleşmiş Milletler'de olsun. Bunun gündeme getirilmesi ve somut adımlar atılması lazım. Yani İsrail'in her açıdan Müslüman ülkeler tarafından ablukaya alınması lazım. Hiç kimse birbirini suçlamadan, hiçbir Müslüman ülke bir diğer Müslüman ülkeyi suçlamadan özellikle Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran bu 4 ülkenin bir araya gelerek somut adımlar atması, ticari olarak ambargonun nasıl sıkılaştırılması gerektiği konusunda anlaşma yapmaları lazım. İsrail'e hiçbir şekilde taviz verilmemesi lazım. Ama görünen o yine en fazla İslam Ülkeleri İşbirliği Konferansı bir araya gelerek bir kınama yapacaklar. Ve Filistinliler artık bunu istemiyor. Yani İsrail'in vahşetinin bir an önce durdurulması için özellikle Müslüman ülkelerin liderlerinin gerekirse lider diplomasisiyle bir araya gelerek bu işi çözmeleri ve artık İsrail'in bu saldırıların durdurulması gerekiyor. Yani Trump'ın bir şekilde ikna edilmesi lazım. Maalesef tablo hiç de iç açıcı değil o yönden. Şimdi ticari bir ambargodan bahsettiniz aslında Cevat Bey. Halis Bey, buna eklemek istedikleriniz var mı? Sonra sorumu sorayım. Şimdi ticari ambargo elbette çözüm. Ancak insanlığın ve özellikle Müslüman ülkelerin, bölge ülkelerinin şuna karar vermesi lazım. Bu işin İsrail'in hamisi konumunda olan Amerika eliyle çözülmesinin imkansızlığını anlamaları lazım. Yani ey Amerika, ey Trump, İsrail'e dur demenin anlamsızlığını Müslümanların anlaması lazım. İnsanlığın anlaması lazım. Çok net bir şekilde bunu ifade ediyorum. Çünkü açıkça mazlumların yaşadığı, mazlumların toprağını cehenneme çevirmekten bahseden bir Trump'tan bahsediyoruz. Deli ve ben gelince savaşları bitireceğim dediydi ve hala buna rağmen işte iktidarın üzerinden 2 ay geçti. Buna rağmen bir yandan İran'ı tehdit ediyor, bir yandan Yemen'i vuruyor. Ukrayna'da güya savaşı bitirmek noktasında adımlar atarken aynı gece İsrail'le işte bize danıştı ve biz bilgimiz dahilinde İsrail vuruldu ve Beyaz Saray'dan bir açıklama geliyor. Orta Doğu Trump'ı ciddiye almalı. Şimdi böylesi bir adamdan medet ummak akıl daneliktir, aklın zayi olmasıdır. Bakın çok net ifade ediyorum. Bu anlamda insanların savaş elbet dönüldüğü zaman insanlara korkunç geliyor ama işte görüyoruz 7 Ekim'den bu yana muazzam bir savaşın ortasındayız ve biz yaşarken oluyor her şey. Evet. Bunun durdurulmasının önündeki tek imkan İsrail'in anladığı ve en iyi bildiği şeye karşı mukabiliyet göstermektir. Bu da savaştır. Peki şunu da merak ediyorum. Şunu da merak ediyorum. Araya gireceğim, yine sözü size bırakacağım Halis Bey. Avrupa Birliği ülkeleri. Şöyle ki Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir anlaşmazlık olduğunu ister istemez görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir vergi konusu, tartışması, işte yani Kanada'ya, Panama'ya girmiyorum ama özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte. Bu noktada bir politika ayrılığını düşündüğünü görüyoruz ülkelerin. Şunu merak ediyorum, şunu sormak istiyorum Halis Bey size. Sizce Gazze'de yarın, daha doğrusu bugün işte birkaç saat sonra Avrupa'da artık uyandığında, yani sabah olduğunda orada, gün ağardığında, şu anda orası için saat 5:24.
bir eylem görebilir miyiz Avrupa Birliği ülkelerinin yapacağı? En azından bu sefer görebilir Yani miyiz? muhtemeldir ki Avrupalı ülkeler işte Ramazan olması hasebiyle de kınamadan öteye geçmeyen açıklamalar yapacaktır. İsrail'e tekrardan ateşkese uyması yönünde çağrılar yapacaklardır. Ötesine geçeceğini zannetmiyorum. İsrail buna ne kadar uyar? 7 Ekim'den bugüne kadar ne kadar uyduysa o kadar uyacak. Bakın, uluslararası mahkemeler, uluslararası örgütlerin de konuyla alakalı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İşte gördük, Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın açtığı bir dava vardı ve Netanyahu'nun yargılanması, gittiği ülkelerde tutuklanması söz konusuydu. Amerika bunu taktı mı tabiri caizse? Takmadı. Hatta ne yaptı daha Çağırdı. yeni? Güney Afrika'nın büyükelçisini kovdu. İstenmeyen adam ilan etti. Hatta ne yaptı? Netanyahu sizin buyurduğunuz gibi çağırdı ve orada en üst düzeyde ağırladı. Sandalyesini çekerek koltuğa masaya oturttu Trump tarafından. Böylesi bir ortamda kalkıp da Trump Netanyahu'ya dur der, Amerika İsrail'e durdu demek, tekrarlıyorum, akıl daneliktir. Yapılması gereken tek şey, belki dile ağır geliyor ama İsrail'in anladığı dilden konuşmaktır. Yani niye bir ülke kalkıp da füzelerini İsrail'e doğru doğrultamıyor? Bakın, İsrail'i durduracak tek güç budur. İster inanın ister inanmayın. İnsanlığın bunu anlaması lazım. Fırkateynlerin Akdeniz açıklarına, İsrail açıklarına, Gazze açıklarına gönderilmesi lazım. O zaman dünya diyecek ki ne oluyor? Bakın, Bu noktada tavrı bir dünya sergilenmediği savaşı da sürece bu tetiklenmiş vahşet olmaz mı yaşamaya ister devam istemez edecek. Halis Bey? Bir dünya savaşı Anlayamadım, özür dilerim Kaan bu Bey. noktada böyle bir hamleyle bir dünya savaşı da tetiklenmiş olmaz mı? Çünkü İsrail'e yönelik bir Ya saldırı. dünya Amerika savaşı Birleşik zaten Devletleri'nin saldırısıyla halihazırda sonuçlanıyor. çıktı Kaan Bey. Bakın, 7 Ekim'de adı konmasa da dünya savaşı çıktı. İşte Ukrayna'da yaşananlar, işte 2 gündür Yemen'de yaşananlar bunun ayak sesleridir. Şimdi birileri kalkacak, sizi sürekli dövecek. Siz düşünün, yani dayak yiyorsunuz, gözünüz patlamış, kulağınız patlamış, kan revan içerisinde kalmışsınız. Karşıda size yumruk sallayana yumruk sallamıyorsunuz ki ben ona vurursam dünya savaşı çıkacak. Ya çıkarsa çıksın. Çıkarsa çıksın, ötesi var mı? İnsanlık Peki. ölüyor, gelecek ölüyor, çocuklar ölüyor, kundaktaki bebekler ölüyor ve biz dünya savaşı çıkacak korkusuyla bizim dayak yememize, ölmemize rıza göstereceğiz. Bu hakikaten akıl tutulmasıdır. Onun için yapılması gereken şey, bile işte İslam İşbirliği Teşkilatı muhtemelen yine acil koduyla falanca gün, muhtemelen Ramazan'dan sonra toplanmak üzere çağrılacak. O zaman da İsrail yine yapmış olacağını yapmaya devam edecek. Yani kınamanın ötesine Peki. geçmek, ekonomik yaptırımların ötesine geçecek sağlıklı adımlar atmak lazım. İnsanlığın eğer nefes alması isteniyorsa bunun yapılması lazım. Öbür türlü yoksa işte yaşıyoruz, görüyoruz. Bizim şahitliğimizde bu oluyor. Bize acı gelen, vicdanlarımızı kanatan da budur zaten. Peki. Biz yaşarken oluyor her şey.